RD Ekran'a tekrar hoş geldiniz. Reklam Yaratıcıları Derneği'nin resmi kanalındayız. Bugünkü konu PromoCube ajansının kurucusu ve şimdiki yöneticisi, değerli reklam insanı, dijital dünyanın da girişimcilerinden sevgili Özgür Alaz. Özgürcüğüm hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Davet için de özellikle reklam yaratıcılarına konuşuyor olmak da beni çok mutlu etti. Çok teşekkürler geldiğin için. Şeref verdin bize, onur verdin. Özgürcüğüm biraz bahseder misin? Bu reklamcılık hikayen nasıl gelişti? Hangi yıllarda, nasıl oldu? Bize biraz anlatır. Mühendissin galiba. Evet, Mühendis evet. kökenlisin. Reklamcılık dünyasıyla hikayem aslında üniversiteden mezun olurken, üniversitedeyken ben bir pazarlama üzerine bir blog yazarak başladım. Evet. O zaman blogun blog demek olduğunu, blogun yayın demek olduğunu bilmeden aslında blog Kaç yazmaya senesinde? başladım. 2004 yılında, 2003-2004 yılında. O zaman blog kavramı var mıydı? Konuşuluyor muydu? Blog kavramı aslında çok yoktu. Yani Türkiye'de blog sayısı bir iki tane teknik blog vardı. Onun dışında da başka bir blog yoktu. Benim amacım böyle pazarlama alanında hani kendimi zorlayacak bir şey bulursam, hani her gün yazmak için bir bahanem olursa Evet. daha çok araştırıp daha çok öğrenirim Kesinlikle öyle hikayesiyle aslında başladım. O zaman ne yaptım aslında çok bilmeden başladım. Ama okunuyormuş. Hani dergilerde insanlar, çeşitli Tabii, şirketlerin tabii. yöneticileri beni okumaya başlamış. Ve ben o zamanlar analitik falan da olmadığı için okunuyor mu, okunmuyor mu, kaç kişi okuyor. Hani öyle şeyler bilmeden tamamen amatör ruhla başlamıştım. Öyle üniversitedeyken aslında bir yandan da hani eskiden gerçek profillerimiz de çok yoktu. O zaman benim isim Marketalika'ydı. Marketalika, Metallica ile marketingi birleştirip öyle bir kelime nickname seçmiştim. Öyle aslında üniversite öğrencisiyim ama bir yandan da insanlar bana fikir soruyor. İnsanlar bana teşekkür ediyor. O pazarlama dünyasının gelişim, hani resmi olarak gelişim böyleydi. Genelde neyle ilgili yazıyordun blogunda? Dijitalle mi ilgili? Ben pazarlama ile ilgili yazıyordum. Temel pazarlama üzerinden. Evet, pazarlama fikirleri, iş fikirleri, dijital pazarlama gibi alanlarda yazıyordum. Okuduğum kaynaklarda yine bu alanda ve trendler konusunu yazıyordum. O zamanlar bu aslında pazarlama üzerine okumak, öğrenmek benim için daha çok bir oyun gibiydi. Mesela trendler üzerine bir network vardı, Spring Spotters diye. Orada dünyanın farklı yerlerdeki yenilikleri ve trendleri gözlemleyip, raporlayıp puan kazanan aslında bir oyunlaştırma mekanizması kurmuşlardı. Ben onu bir oyun gibi görmeye başladım. İşte trendleri nerede görebilirim, hangi fikir daha iyidir? Bunlar üzerine bu işi oyun gibi görüp yani bir anda fark etmeden açık ara dünyanın en fazla ve en aktif trend gönderen insanlarından bir tanesi olmuştum. Harika. Böyle insanın kendisi öğrenmek için oyunlar bulduğu zaman hem hızla öğreniyor hem öğrenmeyi öğreniyor. Çünkü yani insan geliştikçe de fikri görme şekli, yani fikir eskiden insan zannediyor ki farklı kaynaklardan öğrendikçe fikirler bulacağım. Ama gerçekte insan kendi sorunlarıyla ya da konuşarak çok daha fazla fikir, çok daha fazla trend ve çok daha fazla gerçek bulunabiliyor. Doğru. Bu yolculuk ama bu bir yolculuk. Hani eskiden hani bu aşamaya gelmek için o aşamadan geçmek gerekiyor. Doğru. Peki senin bir Twitter hesabın Evet. var. Oldukça da fazla takipçin var. Ve okuduğuma göre 16.000 tweet atmışsın bugüne Evet. kadar. Yani zorun neydi Özgür? 16.000 tweet'i niye attın? Evet. Ya da neyle ilgiliydi bunlar? Evet. Ya Twitter'ı ben kişisel olarak ana yayın mecrası olarak kullanıyorum ve seviyorum. Çünkü iyi insanlar, takip ettiğim insanlar. Ya orada da aslında bir şey. Çünkü Twitter hani herkesin takip ettiği kişiler size bir Twitter ya da Instagram ya da Facebook deneyimi sağlıyor. Ben de Twitter'ın ilk kullanıcılarından bir tanesiyim. O 16.000'de bir zaman avantajı olabilir. Çünkü Tabii. 12-13 sene oldu. Bir de Oradaki hesabın adı nedir? Takip ismim, etmek soy ismim Özgür Alaz. Özgür Alaz olarak Evet, Twitter'da evet. takip edilebilir Evet. arkadaşlar. Evet. Düşünüyoruz ki sosyal medyada daha çok takipçi kazanmak ve hani daha fazla insanla ulaşmak. Bence Twitter'ın güzelliği şu, takipçi sayın olmasa bile hiç yok. İyi insanlara Twitter'dan teşekkür edebiliyorsun. Mesela bir yazısını okudun, Twitter'dan teşekkür ediyorsun. İletişim Evet. kuruyorsun. Öyle Evet, mi? evet, birebir konuşma mecrası. Tanımadığın insan, hani cep telefonu kayıtlı olmayan kişiye hani teşekkür etmek, etkileşimde bulunmak, ona soru sormak. Evet, daha çok böyle bir etkileşim mecrası olması bence çok değerli bir
Twitter'la ilgili bence en enteresan şey şu. İlk çıktığında bir tanım koyamamıştık. Belki sen koymuşsundur da benim için çok yeniydi ve bir isim veremiyordum. Sonrasında öğrendim ki mikroblog deniyormuş Evet. buna. 140 karakter diye çıktı. İşte SMS de herhalde oralardaydı. Tam hatırlamıyorum. Biz dedik ki ya 140 karakterle biz derdimizi nasıl anlatacağız kardeşim? Bu çok az değil mi? İşte yazıyorsun, sığdıramıyorsun filan, böyle bir iki denememiz olmuştu. Biz de böyle mektup gibi yazmaya Evet. çalıştığımız için. Sonra Twitter bir araştırma yapmış. 2-3 sene sonra, kurulduktan sonra. Ortalama insanlar kaç karakter kullanıyor diye. Bildiğim kadarıyla 83 karakter filan çıkmış. Evet. Yani 140 karakter bize az gelirken aslında onu bile kullanmamışız Twitter'da. Demek ki kısa ve öz anlamda kendini biraz da tırnak içerisinde özgürlükle de ilişkilendirildiğini düşünüyorum. İnsanların hür iradeleriyle fikirlerini beyan edebilmeleri için de önemli işlevleri oldu Twitter'ın geçmişte. Demek ki kısa ve öz yazabildikleri bir mecra, öyle mi? Twitter'da dediğin gibi bir dönüşüm de içerisinde. Eskiden mesajlar daha çok text bazlı, yazı bazlıydı. Şimdi tweetlerin %60'dan fazlasında bir fotoğraf veya bir video var. Yani Twitter'da Yavaş yavaş evet, Instagram ve YouTube'laşıyor yani. evet hani herkes bir mesela Twitter Instagram olmaya çalışıyor, Instagram Facebook olmaya çalışıyor ve Facebook orada da YouTube olmaya çalışıyor bu evet, arada. evet. YouTube ne olmaya çalışıyor? Sen trendleri takip eden bir insan olarak. ya çok garip mesela Bir şey benim olmaya çalışıyor mu yeğenlerim var. İşte 3 yaşında, 4 yaşında birlikte tek marka YouTube televizyon bilmiyorlar. Ve o zaman biliyorsun hızlı geçiyor. 10 sene sonra, 15 sene sonra. Yani televizyon eşittir YouTube. Yani Ben oraya bir öngörü sallayayım. Şimdi aklıma geldi. YouTube'da Netflix olmaya çalışıyor. Yani neden? Çünkü paralı uygulamasını açtı. Şimdi bizim en büyük problemimiz ne mesela? İşte YouTube'dan bir şey açıyoruz. Telefon çalıyor, hop gidiyor. evet. Ya da işte YouTube'dan bir şey açıyoruz. Ekran koruyucu devreye giriyor. Hop gidiyor. Yani offline'da ya da işte ne denir? Telefonun aktif değilken app'ten bile açsan eğer şey değilsen, registered kullanıcısı değilsen o müziği dinlemeye ya da o videoyu izlemeye devam edemiyorsun. Evet. Bunu da paralıyla sağlayabiliyorsun. Evet. Ben henüz paralısına geçmedim. Evet. Belki de bir vizyon olarak işte Amazon Hulu diyebiliriz, Netflix diyebiliriz. YouTube'un da hani buradan da abonelik üzerinden de para kazanmak gibi bir hedefi olabilir belki. Ben bir yazı okumuştum. Diyor ki YouTube'da paralı üyeliğe geçmek hayatımın en karlı yatırımlarından bir tanesiydi Öyle diyor. mi? Sebebi de şu. Onun hesabını şu an hatırlamıyorum ama YouTube izlediğiniz zaman mesela her 5 dakika, her 3 dakikanın içerisinde 10 saniye reklam izliyorsun. izletiyor. Diyor ki ben günde zaten yarım saat şey izliyorum ya da 1 saat YouTube izliyorum. Günde 3-4 dakika reklam izleyeceğime, ayda diyor atıyorum 1 saat reklam izleyeceğime, benim 1 saatlik zamanım diyelim ki $100, YouTube'a veriyorum $10. Yani biri 10 kazanmış oluyorsun. Evet ama bunu tabii reklamcı olarak çok da duyurmayalım ya. Evet. Reklamsız mecraları çok promote etmeyelim. Reklamın da ismi İşin değişiyor şakası belki. tabii ki, evet. tabii ki. Mesela Netflix'te de reklam Daha yok. native işler reklam Evet. olmalı. Evet. Oluyor da zaten. Yani o en kaba tabiriyle Türk televizyon dizilerindeki ürün yerleştirmeyi örnek verebiliriz. Yani o içeriğin doğasına uygun dizayn edilmiş, reklam kokmayan, reklam gibi olmayan ve illa da şu ürünü al, bunu kullan, bunu yaparsan iyi olur demeyen bir felsefe ortaya sunan anlamlı marka olabilmek, bunun iletişimini yapabilmek daha kıymetli ve trend diye Yani düşünebiliriz yani. Netflix'te normalde reklam yok ancak Netflix birçok marka da yaratıyor. Mesela Netflix'te böyle gerçek serileri çok seviyorum. Selling Sunset diye mesela bir seri var. Hollywood'da, Los Angeles'taki lüks emlak Evet satımı evet. 2 üzerine. bölüm ben de izledim. Bayağı bir- çılgın bir şey evet. ya. Mesela buna baktığın zaman o grubun, o şirketin en büyük reklamı şu an dünyada herkes onları Evet. biliyor İnsan ve tanıyor. evinden soğuyor tabii Evet. onu izleyince. Tabii. Evet. Yani tepede Böyle- havuzlu evleri Böyle görünce. markanın Netflix hikayeleri, mesela EasyJet'in seneler önce Netflix'te değil başka bir yerde yaptığı bir proje vardı. Mesela bir hostesin hayatını anlattı. Hostesin yaşamını anlattı. Bir film diyelim, bir içerik vardı. O da milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ama hani film ama EasyJet'te geçen, EasyJet'in hayatını anlatan bir Evet. içerikti. Bizim de var öyle projemiz ama bakalım hayata geçirebileceğiz mi? Şimdilik adını söylemeyeyim. Peki
Twitter'dan başladık ama Twitter'ın negatif konuşulma oranları da hayli yüksek. Evet. Yani insanlar biraz içini boşaltma. Yani Türk toplumu da maalesef son yıllarda biraz kızgın, Evet. öfkeli yani. Kendini tam ifade edemiyor. O yüzden böyle bir nickname'le ya da işte bir mecra bulduğu zaman yüz yüze olduğunda kavga edeceksin adamla. Ama oradan böyle bir salladığın zaman bir rahatlıyor gibi geliyor Evet. bana. Psikolojik bir faktör olduğunu düşünüyorum ben bunun. Sosyolojik bir durum olduğunu düşünüyorum. Markalara Twitter'ı öneriyor musun sen? Yani sen ve ekibin diyeyim, yani tek başına değil de siz ajans olarak öneriyor musunuz? Ya da ne durumlarda, hangi marka tipinde ya da hizmet tipinde Twitter'ı daha avantajlı buluyorsunuz? Dünyada araştırmalar yapılıyor. Diyor ki insanlar sosyal medyada daha fazla marjinalleşiyor. Çünkü kendi tipindeki insanları takip ediyorsun ve algoritmalar sana kendi tipindeki insanları daha fazla getiriyor. Yine insan psikolojisi karşısında gerçek bir insan yokken hani ona daha fazla eziyet etmek, ona kötü söz söyleme ihtimali çok daha fazla artıyor. Ki Twitter'da da ilk başladığı zaman mesela biz Twitter'ı müşteri hizmetleri kanalı olarak kullanmaya başlamıştık. Eskiden TTNet destekler, Turkcell destekler, hepsi burada destekler. Onlar eskiden bir kanaldı, bir mecraydı. Şimdi herhangi bir şirkette sorunun olduğu zaman ilk yazdığın mecra Twitter oldu. Birçok markanın, birçok bankanın sosyal medya müşteri hizmetleri mecrası oldu. Şikayet yönetimi mecrası bu marka için de avantajlı. Çünkü biliyorsunuz call center daha pahalı, daha yavaş. Müşteri açısından da hani durum değişti ama hani birkaç sene öncesinde telefonla ulaşmak mümkün değildi şirketlere. Doğru. Bu şirketler tarafında da bunu yönetmek çok zor. Şirketler hem iş yükünü dengelemek, ucuzlatmak için aslında sosyal medya büyük bir avantaj sağlıyor şikayet yönetiminde. Diğer kısmına geldik. Peki böyle bir kanalı yapılandırınca şikayet sayısı artmıyor mudur Özgür? Artıyor, katlanıyor ve diğer mecralardan dönüşüyor. Bence hani olan şikayetler yazılı hale geliyor. Ama buna her zaman kötü diye bakmamak gerekiyor. Yani şikayetin gelmemesi aslında daha büyük problem de olabiliyor. Bir feedback yani, Evet, öyle bakacağız. evet. Markaysak. Bu sosyal medyada gelen şikayet sayısı, ben bizim rakamlarımızdan bahsedebilirim. Her sene mesela Twitter büyümemesine rağmen, yani Twitter Türkiye'deki kullanıcı sayısı hani çok artmıyor değil mi son yıllarda? Minor bir artışlar vardır. Ama sosyal medya şikayet sayısı her sene %70, %80 artıyor. Hani böyle katlanan şey var. Bu diğer mecralardaki dönüşler ve insanlarda artık bu bir alışkanlık haline de, ve kolaylık haline de dönüşüyor. Twitter konusunda böyle biraz da ikinci bir çerçeveden bakmak gerekiyor. Mesela senin de farklı sosyal medyalarda sayfan var, hesabın var. Ben bir program sebebiyle sana teşekkür etmek istesem nerede edeceğim? Facebook'ta etmem çok zor, arkadaşın değilim. Doğru. Instagram'da bir postun altına yorum yazabiliyorum. Twitter'ın esas potansiyeli bu etkileşimi sağlama potansiyeli. Bu yüzden kimler için daha uygun dediğiniz zaman eğer böyle B2B markaysan, konuşma ihtiyacın fazlaysa, Türkiye'ye özel, Türkiye'de üst düzey CEO'lar, ekonomi basını, gazeteciler, politikacılar, üst düzey yanlış bir terim oldu ama bazı sektörler, karar verici mekanizmalar, evet, finans sektörü mesela hep Twitter'da. Gazeteciler baktığınızda hep Twitter'da. Böyle pazarlama dünyasında bir komünite var. Bu durum devam ediyor diyorsun. Bu durum Onların devam ediyor. Böyle halleri. alt kategoriler devam ediyor. Eğer etkileşim ihtiyacınız fazlaysa, müşteri destek bunun bir yolu. B2B'sindir. İnsanlar konuşma ihtiyacın daha fazla vardır. Bunun bir yolu. Hani sosyal medyanın tek amacı hani bir şey yayınlamak değil ya. Hani insanlarla öğrenmek, insanlarla konuşmak. Eğer stratejin böyleyse Twitter ama bunun iki yönlü olabilmesi için ya şikayet hattı gibi sana gelen tweetlere yanıt vereceksin. Efendim işte size özelden yazalım, numaranızı alalım, sorunuzu çözelim. Ya da bunu iki türlü iletişime ya da onları teşvik etmeye yönlendirebilmek adına markanla ilgili bir takım bilgileri de paylaşabiliyor olman lazım. Şimdi ben şeyin de etkili olduğunu düşünüyorum. Bazı işler var ki, diyelim ki telekom operatörüsün ya da işte bir havayolusun. Havayolunun belki biraz daha fazla ama görsel üretme kapasitesi, yani ürünün, product'ın, hizmetin görsel üretme kapasitesi zayıfsa da yani hizmet satıyorsun, işte bankanın nedir ki görsel kapasitesi? Yani hani sen kampanya görsellerinden bahsetmiyorum. Ama bir
beauty markasıysan, güzellik markasıysan, bir spor markasıysan, bir otomobil markasıysan senin görsel zenginliğin daha fazla Evet, doğal evet, olarak. evet. Şimdi bu markayı yöneten kişi yeni otomobil markasını gösterebilmek için zaten Instagram Evet. ve YouTube'u ilk fazla değerlendiriyor olması çok doğal değil mi? Evet. Yani niye Twitter desin ki şimdi atıyorum BMW hani yeni modelini anlatacak ya da Mercedes ya da herhangi bir marka. Önce bir güzel fotoğraflarını, güzel videolarını çekecek ve onu gösterip insanları kendi markasına yakınlaştırmak isteyecek. Sanki Twitter'da o anlamda yani hem bir haber hem bir etkileşim, iletişim senin dediğin gibi bu teşekkür ya da şikayet bazlı olabilir. Hem de kolay yollu birilerine erişme, ulaşma mecrası olarak varlığını herhalde devam ettiriyor değil mi? İlk söylediğin haber konusunda mesela krizler, haberler, mesela Türkiye dolar zirve yaptı, Türkiye'de Evet. seçim zamanı. Bu dönemlerde son dakika konularında Twitter'ın trafiği böyle %50'ye kadar daha fazla artabiliyor. Bir de Twitter'ın diğer bir kullanım Daha noktası anlık böyle. bir iletişim sanki Evet, değil mi? bir son dakikada bir şey oldu. Atıyorum bir Deprem yerden oldu mu, deprem olmadı oldu. mı? İşte bilmem bakma işte nerede. Twitter'a geliyorsun, Instagram'a Doğru, gitmiyorsun. doğru. Facebook'a da girmiyorsun. Evet. Bunun markalar tarafında da bu mecranın dışında, bu mecranın altında bir reklam teknolojileri var. Hani mecranın şirketlere sunduğu şeyler. Mesela Facebook ve Instagram hem reklamlar hem hedefleme hem büyüklük geçilen zaman hani o kadar büyük ki Twitter'a nazaran da yani Tabii. Instagram tek başına da çok büyük. Tabii. O yüzden hani böyle mecralar birazcık farklı değerlendirmek Zaten lazım. ortak paneli kullanıyoruz Evet. Facebook ve Instagram'da. Instagram'da, evet. Facebook Instagram'ı satın aldıktan sonra öyle bir şey Evet. yaptı. Bir Bir de profilleme özelliğini Evet. ben iyi buluyorum, Evet. etkin buluyorum. Instagram daha kadın ağırlıklı, daha genç bir ağırlığı var. Twitter daha erkek ağırlıklı. Hani böyle hedef kitleye göre Doğru, de öyle bir ayrım da var değil mi? evet, mecra tercihleri değişebiliyor. Peki YouTube'daki abone sayıları nasıl Türkiye'de? Yani şeyden bahsetmiyorum. YouTube Plus mı neyse Evet. adı. Onu satın alanlardan bahsetmiyorum. Kayıtlı işte Google account'uyla kayıtlı olmuş kullanıcılardan, like atabilenlerden, yorum yazabilenlerden bahsediyorum. Son rakamları nasıl onun? Son rakamına baktığımız zaman bu Similar Web'in rakamları veya sosyal medyanın 2019 istatistikleri var. Orada Türkiye'de YouTube 1 numara, Facebook 2 numara. Kayıtlı kullanıcı sayısında. Evet, evet. Günlük ya da aylık aktif kullanıcı sayısından bahsediyorum. Ha, bu başka bir şey. Çünkü Facebook'un kullanıcısı tüm sosyal medyalar içerisinde en yüksek. Evet. 54 milyon olduğu Evet. söyleniyor. YouTube'da da o İnternet civar... aksesi olan kişilerin hatta Evet. %93'ü yanlış bilmiyorsam Facebook üyesi. Benim annemin tabiriyle üye. Evet. Annem bütün arkadaşlarına üyem diyor Evet. Facebook'ta. O Oriflame'cilikten Evet. gelen bir şey. Emekli öğretmen matematiğinde. Instagram ikinci yanlış bilmiyorsam. 38 milyon, 39 milyon civarında Türkiye'den bahsediyorum. Dünyadaki nüfusa oranla penetrasyonu çok Türkiye'de yüksek. çok yüksek. 4. ya da 5. sırada Türkiye. Twitter'ı bilmiyorum bak. Twitter bir ara en hani skopumdan çıkmış. 12-13 milyonlarda bırakmıştım evet, ben. o civarda. Hala oralarda Evet. diye söylüyorsun. YouTube'da birkaç sene önce baktığımda 3-4 milyon kayıtlı yani kendi bilgilerini girmiş. Orada like diyebilen, yorum yazabilen kişi vardı. O da aslında 40 milyon gibi düşünmek lazım. 40 milyona çıktı mı bu yoksa acaba Çünkü sen YouTube- günlük kullanımından mesela 5 yaşında çocuk çılgıncasına kullanıyor Evet, değil mi bugün? evet. Ama onun kayıtlı bir kullanıcı hesabı var mı? Annesinin hesabından giriyor genelde. Google hesabı, Google, Gmail ve YouTube hesapları da aslında bir hesap olduğu için. Gmail Evet. şeyini alıyor çocuk Evet, giriyor yani. Orada evet. bir verification bir Çünkü şey yok yani. Türkiye'de oyun kanallarında ya da Enes Batur'dan Doğru. falan baktığımızda Oyunu hesaba katarsak 10 milyon takipçisi var, 12 milyon takipçisi olan kanallar var. Doğru. Nasıl takipçi Evet. olabilir? Abone olması, üye Evet. olması lazım. 40 milyon doğru. Öyle düşünmemiştim. O Tam- zaman Facebook'tan biraz daha aşağıda ama aktif kullanıcısı daha yüksek olabilir. Evet, Çünkü evet. Aktif kullanıcı olarak YouTube, Google biraz böyle Facebook'a ben şey gözüyle bakıyorum. Yani senin Facebook'un duruyor mu? Sildin mi? var. Benim de duruyor. Silemiyorum. Çünkü o bir aile albümü gibi. Hani ilk göz ağrımız, ilk sosyal mecramız. O yüzden oradaki o anıları yok edemiyor insan. Ama artık oradaki bağlantı ve işte giriş sıklığımız çok düştü. Daha çok günlük en pratiği Instagram diye ben Instagram'a bakıyorum ve bir şey izlemek istediğimde tabii ki YouTube'a giriyorum. Demek ki o oyun faktörü ve çocuk faktörü
YouTube abone üye sayısını biraz arttırmış Türkiye'de. Evet, Facebook'ta Yani bilimin arttırdığını düşünmüyorum. Yani hani bilim meraklıları kanalı takip edebilmek için çılgıncasına YouTube'u izliyorlar filan. Hani Türkiye'de çok gerçekçi olmayabilir. Sayıları azınlıkta olduğunu varsayarsak. Evet. Sence günümüzde en etkili mecra, reklamcılar için reklam mecrası olarak konuşalım. YouTube'u da tabii dahil edebiliriz. Instagram mı? Yani bugün sosyal medya içerisinde ve Facebook gerçekten anne babalarımızın, halalarımızın kanalı mı? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? en etkilinin yanıtını vermek bence o kadar kolay değil. Çünkü siz Ya da bir mecra kullanma şansın olsa. Hani Evet. şimdi 360 örüyoruz, medya mixler yapıyoruz filan. Onun yanına onu da ekliyoruz. Bu zaten kaçınılmaz. Tek mecralı bir medya planı diye bir şey yok hayatımızda. Eskiden televizyon çok baskınken televizyonun yanına biz ana mecra derdik televizyona. Onun yanına da destekleyici basını, outdoor'u, radyoyu koyduğunda bitiyordu iş. Evet. Şimdi öyle değil. 10-15 tane mecradan erişmeye çalışıyorsun tüketiciye. Ama bir tane kullanma hakkın olsa, sana bir markan geldi. Efendim ne olsun? İşte gazlı içecek olsun. Aklımdan o geçti. Hangisini önerirsin? Mesela bir gazlı içecek markası sosyal medya kanalı açacak. Yeni girdi Türkiye'ye. Türkiye'de olmayan bir marka, bir şey, içecek. Ne önerirsin şu an? Ya şimdi büyüklük olarak Facebook evet beğenmeyebiliriz. Evet az zaman geçiriyor olabiliriz ama geçilen süreler hala Instagram'dan kat kat fazla ve hala hani insanlar bundan zaman geçiriyor, kullanıyor, seviyor, birbirini like'lıyor ve content üretiyor. Hani bizim kullanımımız ve herkesin kullanımı aynı olmak zorunda değil. Bir de mecradan mecraya yaratıcılık da çok farklı. Mesela bir marka vardır ki Twitter'da mesela belediyeler falan Twitter'da çok böyle ses getiren işler yapıyorlar tek bir tweetle. Hani mecra kullanımı da çok önemli. Ama sonra şöyle geldiğim zaman bir pazarlamacı olarak hangi mecranın yeniliklerini çok beğeniyorum ve hangi mecrada gelecek görüyorum dersen Instagram, çünkü Instagram şu an böyle bir alışveriş merkezine de dönüşüyor. Doğru. Ürünleri etiketliyorsun, storyler, canlı yayınlar. Mesela bunlar Siteye link verebilmesi. Evet, sanal gerçekliklerle ilgili yaptıkları hani kendi lensini yaratma, Snapchat'ten aldığı imkanlar. Böyle önümüzdeki bir senede baya orada bir gelişme olacak ve pazarlamacılar için yepyeni oyuncaklar var. Diğer taraftan da böyle mesajlaşma kanalları da çok hızlı şekilde WhatsApp başta olmak üzere. bir iletişim mecrası haline dönüşüyor. Mesela Telegram'da her şey yapılabiliyor, hemen her şey ve çok güzel uygulamalar da var. Bot uygulamalarından tutun da farklı utility'lere kadar farklı şeyler var. Facebook Messenger'da çok güzel uygulamalar var. Sen Messenger'ın geleceğini nasıl görüyorsun? Ben çok umutlu değilim oradan ya. Yani bir WhatsApp'ın tahtını alıp da sallayacağına çok inanmıyorum Messenger'ın. Facebook Messenger ve WhatsApp aslında aynı gruba ait olduğu için ikisi de. Birbirine rakip yapmazlar. Evet, ikisi de farklı alanları şey yapıyor, almaya çalışıyor. Mesela buradaki en iyi örnek, biz Türkiye'de çok fazla faydalanamıyoruz ama WeChat mesela Messenger'dan çıkan bir süper aplikasyon. İçerisinde bankacılık uygulamaları da var. Yemek de sipariş verebiliyorsun. Her şey aslında WeChat dünyasının altında. Şimdi diğerlerinin vizyonu da WeChat olmak, süper aplikasyon olmak. Bunun altında her şeyi yapmak. Şimdi süper aplikasyonu bence izleyicilerimiz için biraz açalım. Çok fonksiyonlu application'ını kastediyoruz değil mi? Evet. Bunu biraz anlatalım istersen. Çin'in en büyük uygulamalarından bir tanesi WeChat. WeChat. WeChat sadece bir mesajlaşma uygulaması, sadece bir WhatsApp değil. Aynı zamanda banka hesabını tutabiliyorsun. Para gönderebiliyorsun. Arkadaşın para Pay gönderdiğini. özelliği var. Alışveriş. Orası aslında bir alışveriş merkezi gibi de. Çin'de şirketlerin e-ticaret sitesi olduğu gibi WeChat altında da mağazaları var ve tam rakamlarına hakim değilim ama WeChat altındaki satışlar da e-ticaret satışları kadar ciddi anlamda yüksek satışlara sahip. Evet. Yani tek uygulamanın altında tüm işlerini halledebildiğin süper aplikasyonlar. Çünkü arayüze sahipsen, deneyime sahipsen... Sosyal medyada var mı orada? WeChat evet her şey var. Kendi profilleri var. Facebook gibi kendi profillerinde var. WeChat'in altında. WhatsApp'ı bir ara sosyal medya mecrası haline getirmeleri tartışılıyordu. Yani
Şimdi sosyal medyanın tanımına bakacak olursak nedir sosyal medya? İki ya da daha fazla kişinin iletişim kurabildiği bir platform. En basit tabiriyle söylüyorum. Öyle değil mi? Sosyalleştiği, iletişim kurabildiği platform. WhatsApp bir sosyal medya mıdır? Bana göre sosyal medyadır. Çünkü grup da kurabiliyorsun ya orada. Evet. Ya da iki kişi de iletişim kuruyorsun. Fakat sanki WhatsApp'ın biraz daha private, biraz daha özel. Yani herkese açmak istemediğim, aile grubunda paylaşmak istediğim içerik başka. Atıyorum bizim Reklam Yaratıcıları Derneği'nin yönetim kurulunun bir grubu var. Ajansımızın yöneticilerinin işte yönetiminin bir grubu var Müşteriyle filan. gruplar. Klasik müşteriyle proje grubumuz var filan. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani WhatsApp o privacy konusunu bırakıp demin çok güzel bir konuya değindin. Messenger dedin aynı grubun. Dolayısıyla birbirlerinin ayaklarına basmamaya çalışacaklardır. Öyle değil mi? Yani birbirini yok etmemek isteyecekler. Rekabet de yapsalar. Ya evet, rekabet de edecekler ama nihai anlamda hani toplam büyüklüğü maksimize edeceklerdi. Tabii ki Tabii. üst üste gelecekler. Tabii ki rekabet edecekler. WhatsApp bir sosyal medya olur mu yani sence ileride? Öyle bir düşünce vardı çünkü hatırlıyorum. Ya şimdi WhatsApp'ın dünyadaki kullanıcı sayısı yanılmıyorsam 2 milyara yakın Çok aktif baktığınız zaman. Facebook'tan fazla. Muazzam bir potansiyel var. Bazı ülkelerde %99, Türkiye'de mesela hemen herkeste bir WhatsApp var. Telekom'un geleceği. Şimdi durum böyle olduğu zaman hani içerideki vizyonla dışarıda bizim gördüklerimiz tamamen farklı şeyler de görüyor olabiliriz. WhatsApp'ta şu an story'ler var. Hani sosyal medyanın tanımını yaparken bir tanımı da aslında sizin kişiler ve kişilerin profilleri olması gerekiyor. Doğru, Evet. doğru. Onu eklemeyi unuttuk. Evet. Şimdi WhatsApp'ta da mesela gruplar var. Grupların bir sayfası var artık. Bir linki var. Paylaşılabilir grupların bir linki var. Story'ler paylaşabiliyorsun. Story'leri sadece Doğru, o da yeni bir özellik. arkadaşın değil, arkadaşın olmayan kişiler de görme ayarları gibi şeyler de var. Yani elinizde WhatsApp gibi 2 milyar kişinin kullandığı bir şey varsa hani daha büyük düşünüyorsunuzdur. Çünkü şu an tam olarak parasallaştırılmış bir yerde değil WhatsApp. Gelir modeli yok mu WhatsApp'ın şu an? Ee, Hala cepten mi yiyor yani? Tam o konuya hakim değilim. Gelir kaynağı muhakkak var. Olması Bu lazım. datayla Bu kadar farklı devasa yerlerden. bir bünyenin değil Evet. mi? Farklı ülkelerden WhatsApp Business servisleri var. Denediği şeyler var. Arkada datayla neler yapıyorlar bilmiyorum ama datayla da muhakkak para kazanıyorlardır. Ve yani yatırımcı sunumlarında hani büyük büyük para kazanma şeyleri de var. Mesela sadece Skype gibi konuşma kontrolü satsalar bir anda 2 milyar kişiye, yani ölçek o kadar büyük ki hani doğru şeyden başlamayı, doğru şekilde parasallaştırmak Bir istiyorlar. şey de vardı. Black Mirror mıydı? Bir kitap mıydı? Dizi miydi? Hatırlamıyorum. Şey diyordu. Belki sen hatırlarsın onun ne olduğunu. Amerika'da seçimleri sosyal medya üzerinden yapalım diye bir öneride bulunuyorlardı. Galiba bir Black Mirror bölümü olabilir. Yani o kadar domine etmiş ki artık penetrasyon işte dediğin gibi 99 %100. Yani diyor ki devlete sen bu kadar para harcıyorsun diyor seçime. Sandık kuruyorsun bilmem ne yapıyorsun. Biz de daha da çok para harcıyoruz. Habire seçim yapıyoruz. Yani böyle bir platform çıkıp da Türkiye Cumhuriyeti'ne ya da işte önce tabii yurt dışında yapılması ve denenmesini bekler diye tahmin ediyorum bizimkiler. Desen ki ya işte biz burada fake accountları engelleyeceğiz. Herkesin de bir cep telefon numarası var kayıtlı. Bu da vatandaşlık numarasına şöyle bağlanıyor. Herkeste de WhatsApp var. WhatsApp'tan oy kullanacaksın. Evet. Bir tane böyle bir notifikasyon gibi bir şey gelecek sana. Telefonundan oyunu basacaksın. Böylece yanlış kullanma şeyi de hani mührü nereye bastım? Telefonun dışına basamayacağın için mührü öyle bir şey de olmaz diye tahmin ediyorum. Ne düşünüyorsun? Böyle bir vizyon gerçek olabilir mi? Orada da teknikten ziyade birazcık işimizde ikna kısmına bakmak lazım. Evet, güvenliği çözeriz diyorsun. İknası mı mühim? Hayır, şunu mesela bir restorana git, mesela şöyle deneyler var. Bir tane şarap dükkanında müzik olarak Fransız müziği çaldığınız zaman insanlar Fransız şaraplarına yöneliyor. Doğru. Sipariş İtalyan artıyor. müziği çaldığınız zaman insanlar İtalyan şaraplarına yöneliyor. Yani oy vermek çok önemli değil. Oyun öncesinde biliyorsunuz şu Rusya, Amerikan seçimlerine müdahale ediyor sosyal medyada, troller. Hani böyle bir şeyler varken Facebook'un etkisi olduğu söyleniyor. WhatsApp Obama seçimleri. öyle bir şey olduğu zaman sadece oylamayı yapıldığı yarayacak. yer değil, başkanı seçen de yer
Çünkü bir şekilde Tabii hangi o Black Mirror'da mesajlardan... öyleydi zaten Evet. hedef. Yani yönetimi ele geçirmek istiyordu o yazılım firması. Yani sen diyorsun ki manipülasyonu nasıl engelleyeceğiz, öyle mi? Ya çünkü şey kısmı hani böyle dinlediğin müziğin farkına varmazsan bile %99 farkına varmıyorsun. Senin ürün seçimini değiştiriyor. Twitter'da bir şeyler görüyorsun. Onların tonu Twitter'ı kapattıktan sonra arkadaşınla olan konuşmanın tonunu değiştirebiliyor ve farkına değilsin bunların. Doğru. O Messenger'da ne gördün, kiminle konuştun, ne haber? Şu an dünyanın en büyük sorunu fake haberler, yalan haberler. Doğru, dezenformasyon. Evet. Böyle bir durum olduğu zaman yani dediğim gibi seçim yapmak dünyanın en kolay şeyi hani dijital SMS'le de yaparsın yapmak istesen. Ama önemli olan şey o mecraya sen seçim hakkını, seçim platformunu verdiğin zaman oradaki reklam, yönlendirme, iknayı da aslında... Zemin rengini bile Evet. istediğin adaydan yana koysan Evet. sonucu değiştirebilir diyorsun. Kesinlikle ve etki eder. Psikolojik olarak gerçekten etki eder. Evet, evet. Peki sen pazarlama trendleri uzmanısın aynı zamanda. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hani şu ana kadar belki gördüğümüz, görmediğimiz, konuştuğumuz, konuşmadığımız ne gibi pazarlama iletişimi ya da pazarlama trendleri bizi bekliyor? Ne düşünüyorsun bu konuda? Trendler konusunda iki yanlış anlaşılma oluyor. Bir, böyle medya, teknoloji, AI gibi şeyleri aslında evet bunlar bir teknolojik trendtir. Ama bunları böyle bir mega trend gibi görmemek, işte bir mecranın o değiştiren şey o mecra değil, mecranın iletişim dili ya da mecrada Nasıl yapılabilecek kullanıldığı. şeylerdir. O yüzden bir teknoloji bir trend olarak açıkçası çok görmemek lazım. İkincisi de böyle herkese uyan trendler gibi bir şey de görmemek lazım. Şu an trendler dünyası da böyle zihnimiz gibi. Her trendin ters trendi de var. Yani ben size desem ki işte insanlar her şey sosyalleşiyor. Diğer taraftan hiçbir şey sosyal medyada olmayan, hiçbir şey kesinlikle sosyal medyada paylaşmayan bir grup da var. Doğru. O da trend var. O yüzden aslında trendler demekle oradaki mindset aslında yeni bir şeyler görme arayışında. Hani yeni bir şeyler görüp onu kendi ihtiyacına göre ya da kendi müşterine göre değerlendirmek aslında trend konusundaki doğru yaklaşım. Sen business'a vizyon Evet. katmayı mı trend Çünkü olarak görüyorsun aslında? şey olmadan ön yargısız şekilde dünyadaki yenilikleri, dünyadaki yeni iş modellerini, dünyadaki yeni teknolojileri, dünyada gençleri, dünyadaki tüketim alışkanlıklarını görmek ön yargısız olarak ve buna kendini tercüme etmek. Şunlar en yanıltıcı şeyler. 2019'un 10 trendi. Buna evet büyüyen şeyler. Ama ben desem ki işte 2020'nin trendi mobil. Bu zaten mobil. Hani bu hani benim ya da senin Çok da büyük bir şey değil yani. Yani bazı şeyler zaten çok genel şeyler. Bazı şeyler de trendler konusunda işte robotlar tabii ki genelleme yapmayalım. İşte artık insanların yeni robotları alacak. Hani 50 sene sonra muhtemelen alacak. Okey. Evet. Ama benim yarın, ondan sonraki gün, ondan sonraki sene hani Bu 50 yılı nasıl geçireceğiz? evet. mi? O da farklı bir vizyon ama bence daha yakın zamana odaklanmak işletmeler için daha anlamlı olacak. Bu trend raporları ya da trend öngörüsünde bulunanlar bence sadece şey yapmıyorlar. Yani bilgilendirmede bulunmuyorlar. Aynı zamanda yönlendirmede de bulunduklarını düşünüyorum. Yani AI hani son 5 yıldır, 10 yıldır neyse hani bilim camiasında belki 40 yıldır konuşuluyor yapay zeka da hani onun alt yapısı, temelleri, yazılımları başlamış 30-40 yıl önce. Ama bizim pazarlama iletişimine ve normal günümüz insanının günlük hayatına temas etmesi daha yeni nispeten. AI konusunu şimdi bir trendten saymazsan gibi geliyor bana. Hani 2017'de söylemedin AI'yi, 18'de söylemedin, 19'da söylemedin, 20'de patladı. Evet. İnsanlar hazırlıksız yakalanacaklar gibi düşünüyorum. Yani bu trend şöyle, trend böyle demenin bir de onu psikolojik hazırlamak faktörü olduğunu, hazırlama faktörü olduğunu düşünüyorum bir taraftan. Yani toplumu, sosyolojisini kurgulamakla alakalı, bunun küçük küçük haberlerini yapmak vesaire. Mesela Boston Scientific diye bir şirket var değil mi? Robotçu. Evet. Yani habire bir robot şeyi gösteriyor. Arada bizi böyle bir ürpertiyor. Evet. Bir şey gösteriyor. Bak şimdi merdiven çıkan. Yanından ittim, tekme attım, düşmedi. Görüyor musun? Evet. Denge sistemini bilmem kaç sensörle sağladık.
İşte geçen neydi? 8-10 tane robot köpek tırı çekiyordu. Evet. Değil mi? Arada böyle paylaşıyorlar. Evet. Sanki Versiyon atlıyor. Amerika Rusya'ya ultimatom gönderiyormuş gibi. Böyle biz de bütün dünya izliyoruz. Vay be diyoruz. Ondan sonra biraz endişeleniyoruz. Tamam, bizim işimizi de robotlar alacak. Bunlar yarın bir gün evdeki köpeği de yer, kediyi de yer filan diye böyle bir Terminator gerçek mi oluyor filan diye Evet. korkuyoruz. Öyle değil mi? Yani bu biraz da hazırlama gibi geliyor bana. Yani hazır olun, bu geliyor. Bir taraftan da işte hala yatırım yapmıyor musun? Para harcamıyor musun kardeşim? Biraz para harca ya. Yani Evet. sen de AI yap işte. Bak burada bir sürü şey var, şirket var. Satın al onların modüllerini. Evet. İşte Ar-Ge yap, işte ne bileyim hisse al filan, hani değil mi? Buna da bir faydası olduğunu düşünüyorum ben. Ne düşünüyorsun sen? Trendler, yenilikler hep dikkat çekiyor. Yani Değil mi? Bir de haber değeri evet, var her şey bir zihnimiz tarafa. hep her zaman yeni ne var arayışındayız bir yandan. Bir yandan da yenilikleri anlamak için de böyle basit şeylere ihtiyacımız var. Hani robot AI dediğimiz zaman işte mesela robot köpekler, robot insanlar daha bildik, bize yakın Elle kavramlar tutulur olduğu bir için şey. hani daha görüp, Filmde gördük. evet, daha görüp anladığımız kavramlar ve konuşması da güzel kavramlar oluyor. AI'yı daha çözemedik değil mi? Yani hayatımızda mesela algoritma meselesi var. Değil mi? Bir tane bir belgesel vardı, izlemiştim. Matematik profesörü İngiltere'den. Algoritma üzerine bir belgesel yapmış. Hayatımızda algoritmanın aslında çok eski çağlardan beri olduğunu, matematiğin temelinde olduğunu filan anlatıyor. Evet. Yani bunu tam pazarlama dünyasının anlayabildiğini düşünüyor musun? Mesela AI'yı anladık mı sence? Ne olduğunu? Ben ona kendi cevabımı vermek istiyorum. Şimdi AI dünyası, daha doğrusu baştan alırsak, ben önümüzdeki kişi olarak, özgür olarak önümüzdeki 5 senede paramın çoğunun datadan kazanmam gerektiğini biliyorum. Bu yüzden datayı öğrenmek zorundayım. Ben de senin gibi, başkaları gibi gece uykum kaçıyor. Bu hani işim ne olacak? Bundan sonra reklamcılık ne olacak? Pazarlığı ne olacak diye uykum kaçıyor. Okey, uykum kaçmasın deyip, Çocukların geleceği evet, ne olacak? Bir de öyle bir mesele evet, var. bir sene başından itibaren şuna başladım. Şimdi AI dünyası, derin öğrenme teknolojileri, bunlar çok yukarıda şeyler. Ama oraya gitmek için merdiven gibi düşünmek gerekiyor. Ben Ocak ayında şeye başladım. Mesela Excel biliyordum ama Excel'in gelişmiş fonksiyonlarını bilmiyordum. Bir tane kursla Excel öğrendim. Sonra Python öğrenmeye başladım. Sonra algoritmalar konusunu şu an öğreniyorum. Böyle baktığın zaman böylece AI'yı görebilmek için algoritmayı bilmen gerekiyor. Algoritmayı bilebilmek için Excel'i bilmek gerekiyor. Excel'i bilebilmek için işte basit toplama, istatistik bilmek gerekiyor. Yani şimdi sıfırdan hani sadece AI dünyayı değiştirecek demek, okey değiştirecek de ben buradan nasıl para kazanacağım, ne yapacağım? Şu AI'yi görmek için, evet, algoritma. Algoritmadan da göremiyorsam gel Excel'e. Excel'e göremiyorsan istatistiğe. İstatistiği göremiyorsan matematiğe gel. Aslında çok yukarıda, bunu böyle bir merdiven gibi görmek gerekiyor. Evet, hepimiz datadan para kazanacağız. AI olimpiyatlar gibi Evet. oluyor yani. Ona hazırlanman Evet. gerekiyor. Ama yani şey bilmeden, algoritma bilmeden AI konuşmak da, hani AI'daki yeni işleri algoritmayı bilen insanlar yaratacak. Ya da kendi işinde algoritmayı kullanan insanlar yaratacak. O yüzden çok da böyle geleceğe takılmadan, çünkü bu işin derinliklerinde yani koca kütüphaneler var yani öğrenmeye kalktığın zaman. Böyle kısa vadede yani aşağıdaki merdiveni hazmetmek gerekiyor. Yani o yüzden benim civarımda, benim seviyemde olanlara hani ilk başta bir Excel'i, çünkü bizim AI dediğimiz şeylerin öyle bir araştırma da vardı. AI şirketi diye kurulan şirketlerin %88'de öyle bir tane araştırma vardı. İstatistik yapıyor aslında. AI falan değil. Hani toplama çıkartmanın birazcık daha gelişmişti. Hani database, big data yönetimi yapıyor. Evet. O yüzden ama bunu anlayabilmek için hani daha geriye doğru gelip hani Excel bilmiyorsan, Excel'in gelişmiş fonksiyonlarını bilmiyorsan, istatistik bilmiyorsan, hani toplama, hani bunları bildikten sonra da AI konusunu konuşmak için bence daha Peki o zaman doğru olacaktır. buradan bir vizyon koyalım. Başka bir söyleşide söyleyecektim de o vakit yetmedi. Bu söyleşimizde bahsedelim. Şu an o zaman iletişim fakültelerinde Evet. süratle istatistik, Evet. Excel Evet. ve biraz da algoritma dersi konulması gerekiyor, öyle mi? Yani Ben geleceğin pazarlama iletişimcilerinin
sadece işte reklam yazarı, sadece stratejist, sadece marka ilişkileri sorumlusu filan olamayacağı, datayı anlayan, analiz edebilen, en azından bunu işleyecek kişilere bu brief'i verebilecek düzeyde ya da bunun üzerine bir fikir geliştirebilecek düzeyde bu konudan anlayan insanlar olması gerektiğini düşünüyorum ben. Kesinlikle. Hatta iletişim fakültesini biraz daha büyüteyim. İlkokullardan itibaren bu derslerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim eğitim politikamızın bir parçası olması gerektiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Kesinlikle bu Türkiye'de özellikle bizim meslekte mesleki eğitim hem var hem yok. Var demekle evet her tarafta konferanslar var. Evet her tarafta ben de gidip sen de gidip hani bir yerlerde konuşuyoruz falan. Hani her şey var. Ama bizim mesleki eğitimin dezavantajı çok böyle sistematik şeyler yok. Hani hepimiz deneyimlerimizi anlatıyoruz. O deneyimler hangi durumda doğru, hangi durumda yanlış, neden öyle, neden böyle kısmı hani sadece bir film izleyip çıkıyoruz. O böyle eğitim olarak, akademi olarak bizde çok bir şey kalmayabiliyor. Oysa ki bazı temel bilgiler var. Benim deneyimim mesela davranışsal ekonomi bizim mesleği en hızlı ilerletecek şey. O yüzden mesela OGEL'i falan da davranışsal ekonomi şirketleri kurmaya başladı nudge konusunda. Yani beyni anlamak, insanın karar verme şeklini anlamak, davranışsal ekonomi konusunda çok güzel kitaplar da var. Ve bu konuyla ilgili bir... Nörobilim ekonomiyle buluşunca buraya mı evrildi? Kahneman'ın kitabı var. Nobel'li bir biliyorsun kitabı var. Evet. Davranışsal ekonomi aslında bir yandan mikro ekonomi ile de kesişiyor. İnsanlar nasıl karar veriyor, neden satın alıyor gibi konuların aslında toplandığı bir bilim diyelim. O konuları bilmek, çünkü bizim işimiz nihayetini satmaksa beyni anladığımız zaman daha iyi, daha kolay satabiliyoruz. Mesela bu bence biz iletişimcilerin en fazla bilmesi gereken konulardan bir tanesi. Diğeri daha fazla datayla konuşuyoruz. Çok özür dilerim. Eskiden bir kitap vardı. Birçok kişi de okumuştur tahmin ediyorum. İknanın Psikolojisi diye. Şimdi o psikoloji büyüdü. Değil mi? Evet. Sosyolojisi, antropolojisi, nörobilimi, mikro ve makro ekonomisi oldu. Ve Big Data'dan gelen de bir faktörle birleşti. Aslında bundan bahsediyoruz şu an. Yani sadece psikolojik faktörlerle tüketiciyi bir yerden bir yere götüremezsiniz. Evet. Doğru mu? Evet. O psikolojik faktörler konusunda da bildiğimiz şeyler, mesela son 3 senede bildiğimiz, son 20 senede bildiğimizden daha fazla. Hani o kitabı 3 sene önce okuduysan, 3 sene sonra hani bildiğimizin bir 2 katı daha arttı. İnsan beyni yeni keşfediyor, iknayı yeni keşfediyor. Ve öğrenilebilecek satışa, pazarlama ve iletişime adapte edilebilecek çok fazla fırsat görüyorum davranışsal ekonomi alanında. Tamam. O zaman izleyenlerimize bu konuyla ilgili biraz araştırma yapmalarını önerelim. Hatta senden bir ara belki söyleşiden sonra bir iki kitap önerisi alırız. Onu da ekranlarımızda link olarak ekleriz tabii ki. Ekleriz ki faydası olsun, insanlar okusunlar diye. John Keats diye bir İngiliz romantik şair var. Bunun bir lafı var. Şiirleri de güzel ama Türkçe'ye pek çevrilmedi bu şair. Ben de hani İngilizcem muhteşem olduğu için ana dilinden okurum, Shakespeare'i de İngilizceden okurum filan, o kadar da yapamam. O kadar da şahane değil ama bir iki tane şiirini biliyorum, öyle söyleyeyim. Diyor ki bir öngörü, bir varsayım deneyime dönüşmediği sürece gerçekleşmiş kabul edilemez. Yani bunu trend konusunu konuştuğumuz için uyarlayacak olursak hepimiz trendlerle ilgili bazı öngörülerde bulunabiliriz. Ama bunların hayata geçmiş olması gerekiyor ki o zaman bunu hani gerçek kabul edelim gibi bir şey var. Öbür türlü bir vizyon, bir fiction, gibi bir kurgu gibi bir şey oluyor. Sen geçmişteki, yani bir 10 sene önce de bu sektördeydin. Evet. 5 sene önce de bu sektördeydin. Şu anda bu sektördesin ve daha fazla bilgi birikimine sahip olarak, daha donanımlı bir özgür olarak burada oturuyorsun. 10 yıl öncene, 5 yıl öncene, bir gün öncene göre. Geçmişte böyle bir trend vardı. Ya o da balon çıktı. Şöyle bir trend vardı. O da FOS'tu aslında. Çıktığı gün ben bunu hissetmiştim. Şöyle bir trend vardı. Bak aynen hayata geçti. Filan dediğin hani şöyle bir
İstediğin bir zaman dilimini ele alacak olursan, madem trendler konusunda bu kadar enerji harcıyorsun, kafa yoruyorsun, bu soruyu en iyi sen yanıtlayabilirsin diye düşünüyorum. Ne dersin? Hangi trendler beklendiği gibi olmadı ya da hangileri beklenmediği şekilde oldu bugün? Biraz daha daraltacak olursak yine pazarlama, iletişimi özelinde de konuşabiliriz bunu. Trendler konusunda şöyle bir şey var. Siz ne kadar çok risk alırsanız, yani tahmin etme ihtimalini azaltırsanız o kadar çok da hatada yapacaksınız. Yani trendler konusunda hata yapmak, deneyler yapmak bence kötü bir şey değil. Tabii ki yeni bir şey çıktıkça böyle yatırım yapmak gerekiyor. Bunu büyük firmalar da yapıyor. Mesela Google Glass vardı. Evet, Bir biz zamanlar, de heyecanla aldık, elimizde kaldı evet, valla. aldık, elimizde kaldı. Aplikasyonlar yapıldı, elimizde kaldık. Ama ne yazan denemiş olduk. Yani bu Evet. kötü şeye harcanmış bir para gibi değil. Bence, Yok, deneyimdi. evet. Amazon, Çok özür dilerim. Bir de VR bandı çıkmıştı. Biz ondan aldık. Onu kuramadan şey bitti. Trendi kaçtı yani. evet. Biz aldık. Bunu nasıl kuracağız filan derken Teknofikir var bizim dijital ajans. Onlar da ne oldu çocuklar falan. Ya o olmadı. Yani Google Glass hikayesi gibi. Evet. Onun dışında işletmelerde mesela grup satın alma vardı tüm dünyada. Groupon vardı. Yaklaşık bir ara yanılmıyorsam 5 milyar 10 milyar dolarlık bir değerlemesi vardı. Şu an ama bir değerlenmesi olduğunu zannetmiyorum. O şey de bitti diyorsun değil mi? O trend mi diyelim artık ne kelimeyi? Furya diyelim Türkçesi. Bu sosyal ağlarda daha mikro açıdan baktığımız zaman mesela eskiden Facebook'ta aplikasyonlar vardı. Sonra tab'ler vardı. Sonra sayfalar oldu. Şu an Facebook ama onu kendi yasakladı. Yani biz app yazıyorduk güzel içine. Onu kendi algoritmasıyla yasakladı. Evet, çünkü daha fazla para kazanacağı. Çünkü onda reklam yok ve hani parayı kendisi kazanmak istediği için. Doğru. Geliştiriciler kazanıyor değil mi orada? Orada böyle dış çevre falan iyi ve doğru şekilde tahmin etmek gerekiyor. İşte Facebook üzerine iş yapıyorsan Facebook'un politikası nasıl değişiyor? Facebook hangi alanda daha fazla büyütüyor? Mesela Facebook en son F8'de açıkladı, dedi ki ben artık Facebook'u gruplar üzerine kuracağım dedi. Mesela bu biz pazarlamacının, iletişimcilerin, markalar açısından çok büyük bir mesaj. Ben artık Facebook'u gruplar üzerine kuracağım dedi. Peki bir şey soracağım. Bu da birçok şey değiştirecek. Google Plus da bunun için kurulmadı mı? Circles dedi. Evet. Ama patladı Google Plus. Kapattılar. 500 milyon civarında zorla iteleme bir şeye ulaştı. Evet. Gmail yüzünden kullanıcıya ulaştı. Sonra da dediler ki bu fail etti. Bir denemeydi bizim açımızdan. Kapatıyoruz ve yanlış hatırlamıyoruz. Ben neredeyse bir 3 gün falan kullanmışımdır Google Plus'ı. Ya bu ne filan hani işimiz gereği. Circles diyor. İyi çok güzel falan. Ne Circles? İş Circles. Ne Circles? Aile Circles filan böyle. Gruplar aynı mantık. Yani Facebook burada bir risk almıyor mu sence? Google Plus'ın beceremediğini yapmaya çalışıyor. Kendi zaten içerisindeki insanların üye olmuş olma hallerinden mi yararlanıp bunu çözümleyebileceğini düşünüyor sence? Ben Facebook'un ve Instagram'ın en çok şu özelliğini seviyorum. Hala çok büyükler, milyar tane kullanıcısı var ve her gün binlerce test yapıyorlar. Sen de kullanıcı olarak Instagram'da, Facebook'ta baktığında bir şeyler dikkatini çekiyor, niye değişmişti diye. Böyle her gün gerçekten binlerce test yapıyorlar ve en iyi bulmaya çalışıyorlar. O bana ilham veriyor. Çünkü sen Facebook'sun, milyar kullanıcın var. Ne bir şeyleri hani en iyi zaten bildiğini düşünebilirsin. Hani zaten ben başarmışım, zaten biliyorum da diyebilirsin. Ama her gün yine yüzlerce test yapıyorlar. Facebook yeniliklerini ve vizyonunu anlattığı F8 konferansı ve toplantıları olur ve bu sene yine birçok teknolojiyi lanse ettiler VR dünyasında ya da şeffaflık konusunda. Ama benim en çok dikkatimi çeken vizyon gruplar konusundaki vizyondu. Facebook geleceğini gruplar üzerine kurma vizyonuydu. Bu aslında Facebook'un birazcık daha hani şu an yeni doğan bir bebek, üniversiteye giden artık bir çocuk artık Facebook'la birlikte doğdu. Hani Facebook Doğru. Facebook'un içine doğdu. Facebook'un içine doğdu. Hani bizim zamanımızda elektrik vardı, sonra gençlerde bilgisayarla doğdu falan diyorduk. Şimdi üniversiteye giden bir kişi, hani bilincini 7-8 yaşında kazandığını varsayarsak, hani Facebook'la doğdu da diyebiliriz. Evet. Şimdi bunun geleceği konusunda da Facebook böyle ortak ilgi alanına sahip insanların birbirini bulsunlar, paylaşım yapsınlar gibi böyle gruplara çok fazla önem veriyor. Siz de Facebook'ta gruplara üyesiniz, göreceksiniz ki yani
olağanüstü şekilde daha fazla ön plana çıkıyor. Facebook mobilde sizi yeni gruplar kurmaya, grupların parçası olmaya yönlendiriyor. Geri dönüşler çok daha fazla kapalı gruplarda. Yani insanları dijitalleşen yaşamda insanları ilgi alanları ya da oradaki ifade ettikleri ilgi Evet. alanları çerçevesinde sosyalleştirtiyor mu? Evet, evet. Peki sence, buradan da güzel bir noktaya geliyoruz bence. Sosyal medya bir yerden sonra fiziksel teması da destekler hale gelecek mi? Yani böyle bir ülke, böyle bir ödev, misyon edinecek mi kendine? Yani mesela anlamlı markaları falan konuşuyoruz ya. Evet. Atıyorum bir Facebook bir buluşma günü yapsa, hiç böyle bir şey görmüyorum açıkçası. Hani 20 yıldır Facebook'ta olan 100 yaşını doldurmuşlar günü diye bir şey yapsa, bunu da yine kendi mecralarında bassa, dese ki ya bak hani 20 yıldır birbirini görmeyen, 100 yaşını geçmiş bu kadar tatlı, tontik insan birbirlerinden ne kadar haberdarlar ve sonunda da buluştular. O onun torununun adını biliyor. Evet. O onun damadını görmüş. O onun torununun torununu görmüş filan böyle. Hani haberdar olmamızı sağlıyor nihayetinde sosyal medya. Görüşemesek bile. Fizikselde de buluşsalar, şöyle bir duygusal bir dokunuş yaratsalar iyi bir iletişim materyali malzemesi olabilir. Yani sence günün sonunda bu mesela gruplar oraya gelebilir mi? İşte ne diyelim hayvanseverler grubu, işte Evet. bilmem model uçakçılar grubu filan. Ne düşünüyorsun? Ya- Yoksa o ayrı bir ihtiyaç mı? Bence böyle gerçek dünyamız, fiziksel dünya ve dijital dünyayı böyle ayrı görmek yerine bunu böyle bitişik görmek çok daha enteresan. Mesela bir arkadaşınızla uzun süre görmediğiniz bir arkadaşınla yemek yedin. Birlikte bir selfie çektirdin. Bu anınıza daha fazla şey kazandı, daha fazla derinlik kazandırıyor. Doğru. Ve selfie'yi paylaştığın için. Doğru. Veya şöyle istatistikler var. Artık günümüzde yeni evlenen çiftlerin böyle %50'si, %60'ı, Amerika'da %80'i, %90'ı falan şeyden, sosyal medyadan tanışıyorlar. Hani Instagram'da yürümek diye falan bir kavram var. Bunlar evlendiğine göre Hayat yolunda birlikte yürümek diye. Evet, evet. Yürümek derken yanlış anlaşılmasın yani. bunlar evlenebildiklerine göre demek ki dijital, fiziksel bir buluşmaya, temasla bir hayatı birleştirmeye sebep oluyor ya da fırsat getiriyor. Bence o yüzden dijital ve şeyi hani nefes almak gibi düşünmek gerekiyor. Hani yaptığın her etkileşimi dijitalleştirebilirsin. Çok basit selfie çekmek gibi arkadaşınla birlikte. Ya da internette gördüğün, tanıştığın insanla buluşabilirsin. Bunu sosyal ağlar da yapıyor aslında. Böyle Instameet'ler yapıyor. Instagram'ın fotoğraf tool'ları yapıyor. Hani farklı böyle sosyal medyadan buluşan ve gerçek dünyaya daha yeni insanla Ya tanımasını... bunun için app'ler var. En Evet. başta Tinder yani. Evet, evet. Hani sevgililik, buluşma yapıyor. Ama Evet. benim kastettiğim daha kitlesel bir şey. Yani 1000 kişiyi buluşturan, 10.000 kişiyi bir summit'e dönüştüren bir şeyden bahsediyorum. Yani işte atıyorum Facebook bir model uçak festivali yapar mı? Tamamen attım. İşte İstanbul, Atatürk Havalimanı ne yapacaklarını bilmiyoruz Evet. şu anda. Deki kongre merkezi yaptılar. Çok da büyük bir bahçesi olduğunu varsayalım. Eski bir havacılık yeri olduğu için de yakışır bence. Atatürk Havalimanı'nın olduğu yerde model uçak festivali yapıyor diyelim. Ekşi Sözlük buluşması vardı Evet. hani eskiden. Ondan sonra onun gibi çağırıyor. Tüm Türkiye'de diyor. Model uçak meraklılarını diyor işte filanca tarihte pazar günü uçaklarını alsınlar gelsinler. Evet. Daha da çok paylaşım yapalım. Daha da çok selfie paylaşalım. Bütün dünyaya Türkiye'nin model uçakçılarını gösterelim filan. Evet. Böyle bir şey yapar mı? Yapmıyor şu an çünkü. Bunu yapabilirsiniz. Bunun ekonomisi var. Doğru mu? Bunun ekonomisi Facebook. Bütçesi var Facebook'un bunun için. Sponsor da bulabilir isterse bu iş için. Evet. Facebook reklamlarıyla bunu yapabilirsiniz. Mesela şu an bir model uçak festivaliniz varsa bunu tanıtmak için ilk yapacağınız şey Facebook'ta etkinlik açmak. Facebook'ta reklam verip model uçakları seven insanlara bu etkinliğini göstermek. Yok ama bunu şimdi sen şey yaptın. Profesyonel anlamda Evet. bir işte kongre, konser, etkinlik düzenleyicisi nasıl iletişim kurarı söyledin. Ben diyorum ki mecranın kendisi böyle bir şey yapar mı? Mecranın kendisi geçtiğimiz yıllarda, şu an kampanyanın detaylarını net hatırlamıyor olabilirim ama Facebook'un vizyonu dünyadaki her insanı birbirine bağlamak
Yani insanları buluşturmak şeklinde. Bu mesela İsrailliler ile Filistinlileri buluşturan Tinder gibi ya da farklı gruplarda buluşturan Facebook'un girişimleri vardı. Hani farklı çerçevede, farklı dünya görüşüne sahip insanların bir araya gelmesi konusunda. Evet. Aklıma şey geldi. Bu sene Cannes'da Grand Prix alan Go Back to Africa Evet, kampanyası geldi değil mi? evet. Hani ülkene geri dön filan, ırkçılık Evet. içeren bir söylemi aslında bir turizm mesajı halinin Evet. sosyal medyanın gücünü de kullanarak iyi bir kampanya yapılandırmasıyla Evet. nasıl yaptık işi ve çok ilham verici bence. Evet. Değil mi? Yani negatifi pozitife algıyı hani nasıl dönüştürebiliriz vesaire. Çok başarılı bir iş gerçekten. Peki sen bu trend meselesiyle ilgili izleyenlerimizin takip edebilecekleri birkaç tane bize mecra önerir misin? Nereye baksak hani faydalanırız daha çok? Kendi alanımızla ilgili yenilikleri takip etmek için sadece mecralar değil, bence ilk kaynak böyle bir ilham network'ü, ilham ağı kendi kendine kurmak. Hani sosyal medya dedik. Mesela işiniz turizm alanında iletişimse, turizm alanında iletişim konusunda meraklı 4-5 arkadaşınızla birlikte bir WhatsApp grubu kurmak, bildiklerinizi paylaşmak, bildiklerinizi bir sosyal ağda paylaşmak çok daha çok hızlı şekilde büyümenizi sağlar. Programın başına ben kendi blogculuk hikayemden bahsetmiştim. O benim bir şey öğrenmek için sebebimdi. Eğer kendinizi mecbur kalacak, öğrenmek Doğru. için bir bahaneniz varsa, mesela tersten başlayıp ben sektörümle ilgili haftalık özetini yapacağım ve iş arkadaşlarıma göndereceğim derseniz, onu yapmak için zaten ben söylemesem bile farklı kaynakları kendiniz buluyor olacaksınız. Ama kaynaklar konusunda internet bize muazzam bir güç veriyor. Feedly diye bir özellikle blog tarzı siteleri takip etmek için muazzam bir yer var. Feedly'nin içerisinde takip ettiğim 100'den fazla site var. Yani ilgi alanınız neyse, pazarlama, reklamcılık, metin yazarlığı, tasarım, ilgi alanınız neyse Feedly içerisinde o alana uygun blogları ve siteleri bulup ve o sitelerde yeni bir haber geldikçe Feedly'de tek bir yerde takip edebileceğiniz bir muazzam bir platform. Çok O RSS mantığında çalışan bir şey aynen. mi? Google Reader vardı kapağında RSS mantığıyla çalışıyor. Onun şu an yeni hali gibi düşünebilirsiniz. Feedly. Evet, feedly.com. Orada ilgi alanınız neyse orayı yazdığınız zaman o alandaki sitelerin çoğunu bulabiliyorsunuz. Onun dışında Getpocket çok güzel bir şey. Getpocket üzerinde de sonradan okuyayım diyeceğiniz ve sonra okumayacağınız şeyleri bookmarklamak için çok güzel bir yer. Ama onun bir de Explore diye bir özelliği var, keşfet. Keşfette de en fazla bookmarklanan, en fazla kaydedilen, en fazla sonra okurum diye kaydedilen İlgi çekici içerikleri. linkler ve içerikler var. Çok Dolayısıyla hani çok kişinin ilgisini çeken bir içerik iyi olma ihtimali daha yüksektir diye düşünüyorum. Getpocket. Evet, Getpocket'ta bu içeriklere ulaşabilirsiniz. Onun dışında iletişim ve trendler alanında bazı büyük ve önemli siteler var. Mesela trendwatching.com, springwise.com, bunları link olarak da ekleyebiliriz. Trendhunter.com, ya bu tarz siteler, bunların sayısı çok daha fazla ama bunları düzenli olarak takip etmekte fayda var. Ancak dijitalde okuduklarımızdan daha fazlası insanla sorduklarımız, Twitter'da soru sorabileceğiniz herkes var. Mesela perakende alanına çalışıyorsanız, briefiniz varsa Twitter'da perakende konusunda CEO ya da yönetici 10 kişiyi bulup ona sorularınızı direktmen sorup belki daha başka sürprizler de ortaya çıkartabilirsiniz. Bu ne, bedava mentoring sistemi nedir? Evet, olabilir. Bence insana yardım etmeye açıklar. Doğru. Podcast Evet. konusunda ne düşünüyorsun? Yani günümüzün yükselen trendi, işte 2017 senesinde Price'ın galiba yaptığı bir araştırma diyor ki Amerika'daki podcast ekonomisi 350 milyon dolar. Bu tabii total reklam harcamaları içerisinde çok küçük, yani %1'e bile denk gelmiyor dünya ölçeğinde ve Amerika ölçeğinde. Fakat şöyle de bir öngörü var. 2020-22 senesine kadar her sene %100 oranında büyüyecek bu. Yani ikiye katlanarak ilerleyecek podcast ekonomisi. Hatta RD ekran videolarında, yani söyleşilerinde
Karnaval.com'da yakın zamandan itibaren podcast olarak da paylaşıyor olacağız. Başka bir çatı altında. Bu podcast meselesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Yani çok yorulduk artık, çok uyarana maruz kalıyoruz. Biraz daha yalın ve basit olana dönüş olarak mı görüyorsun? Yoksa buradan daha da kompleks bir şey çıkar mı diye de ikinci bir soruya ekleme de yapmış olayım. Bu Twitter'ı tanımlaman, Twitter'ı mikroblog olarak tanımlıyordun ya, bence o Evet. onun gibi. Şimdi video üretmek pahalı bir iş, zor bir iş, emek isteyen bir iş. Ve hani en azından hazırlanman, makyaj yapman, ne konuşacağım, kamera korkusu falan bambaşka hisler var. Birkaç arkadaşım da ve gördüğüm şey, onlar podcast üretmeyi neden seviyorlar? Çünkü üretmesi nispeten kolay. Bir şey kolaylaştıkça hani profesyonel fotoğraf çekmek çok zor ama cep telefonuyla fotoğraf çekmek çok daha kolay. Hani fotoğraf sayısı böylece hani Arttı. çok daha fazla artıyor. Yani bir şeyi ne kadar çok basitleştirirseniz, içerik üretmesi ne kadar kolaysa, platform ne kadar kolay kullanılabiliyorsa o kadar çok içerik üreticisi oluyor. Yani en temel içerik üreticilerinin sevme sebebi aslında bu. Çünkü kamera karşısına geçmek gerçekten zor bir şey ama podcast'te daha rahat ve daha iyi şekilde içerik üretebiliyorsunuz. Peki tüketen tarafındaki durumu? Tüketen tarafta da bir zamanı geliyor. Aslında podcast blog kadar eski bir mecra. Hani bloglar varken podcast kavramı da vardı. Daha teknik anlamda konuşuluyordu. Şu an ama podcast'in böyle bir dağıtım mecrası yeni oluşuyor. Mesela Ekonomiye evet. dönüşmesi yeni, doğru mu? Evet. Önceden ninniler de podcast'ti. Evet. Radyo piyesi vardı. Radyolarda. Bir de bunu Bu da podcast'ti. nereden takip edeceksin kızım? Podcast çok teknik bir kavramdı eskiden. Sadece böyle yazılımcıların ve geeklerin takip ettiği bir yerdi. Şimdi Spotify'da hani Lady Gaga'yı aramakla, çünkü onda da Lady Gaga yazıp gideceksin. Senin podcast'ini aramak aynı şey. Aynı uzaklıkta. Hani Lady Gaga dinlemek var ve senin podcast'ini dinlemek var, aynı şey. Beni dinlesinler. Lady Evet. Gaga'yı ne yapacaklar? Ya aynı uzaklıkta, aynı bir yakınlıkta. kulaklarıyla ya da onu dinlesinler. Aynen. Bir kulaklarıyla bizi dinlesinler. Var Aynı mıdır yakınlıkta. acaba? Yani böyle şu an birden fazla podcast mecrası var. Podcast daha kolay dinlenilebilir hale geldi. Ve hani cep telefonlarımız hani eskiden de vardı ama şu an böyle bir organımız gibi ya. Hani Doğru. gitgide daha fazla. Doğru. O yüzden insan daha kolaylıkla, Türkiye için konuşuyorum. Hani Amerika'da daha fonksiyonel dinleme pazarı var. Otomobil içerisinde dinlemek, seyahat pazarı birbirinden daha farklı. Evet. Türkiye'de de dinleyici olarak da kaliteli içeriğin artmasıyla da dinleme olanaklarının Bir de kolaylaşması. eğitim de büyük bir pazar. Evet. Dinleyerek öğrenme. Öyle değil mi? Kesinlikle. Eğitim için yıllardır kullanılıyor. Evet. Hatta ne o? Fono Dil muydu? paketleri Neydi? vardı. Dil paketi vardı. 50 sene önce belki. Tabii yani kaset olarak Evet. satın alırsın 10'luk 12'lik set, basarsın kaset çalarda dinlersin. Evet. Sana İngilizce nasıl konuşacağını, pronunciation vesaireyi öğretir. Doğru. Ama bu fonksiyonel kullanımı podcast'in böyle bir şey değil mi? Evet. Yani bir konu üzerine bilgi edinmek, bir sesli kitap da bir podcast'tir. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla onun da bir pazarı var Evet. şu an günümüzde. Bunun büyüyeceğini sen de düşünüyorsun o zaman. Yani trend ya da en azından öngörüler öyle söylüyor ama senin tarafında da bunun büyüyeceğini düşünüyorsun herhalde. Daha fazla ve daha iyi içerikler oluyor. Yani podcast geçtiğimiz yılda podcast'ti. Ama geçtiğimiz yılki içerikler bu kadar zengin değildi, bu kadar yeni değildi, bu kadar ünlüler yoktu, bu kadar talep yoktu. Şu an iyi içerikler de geldikçe dinleyici geliyor. Dinleyici geldikçe iyi içerik geliyor. İyi içerik geldikçe yayıncı geliyor. Böyle büyüyen bir çığ topu etkisi var. Aslında podcast'in büyümesinin sebebi o büyüme eğrisinde. Şu an hani herkes olumlu hislerde. Daha fazla içerikçi var, daha fazla platform bu alanı yayın yapıyor. Ve daha iyi içerikler oluştuğu için de ben kullanıcı olarak podcast'ı dinleyeyim. Kullanıyor musun sen? Podcast dinliyor musun? Evet, dinliyorum. Nedir mesela ortalaman? Haftada kaç saattir? Türkçe takip ettiğim Açık Bilim podcast'ı var. Onu zaman zaman dinlerim. Türkiye'de bazı startuplar ve developerların ürün geliştirme hikayelerini anlattıkları böyle samimi. Bir de bence samimilik de önemli. Çünkü orada hani bir arkadaş sohbetindeymişsin gibi hem seni çok fazla yormuyor. Çünkü bir video izlediğin zaman
hani daha fazla algılaşman gerekiyor. Bu da hani arka planda da hani yüksek enerji vermeden dinleyebileceğim Türkçe. Radyo dinler gibi. Evet, Yani evet. radyo dinlerken meyve soyabilirsin. Evet. Temizlik yapabilirsin. Evet. Ne bileyim ders çalışabilirsin. İşte proje hazırlayabilirsin, sunum hazırlayabilirsin vesaire. Podcast dinlerken de bunların hepsini yapabiliyor Evet. insan aslında. Radyodaki Çok da programların hepsinin de podcast potansiyeli var. Yani Doğru. podcast demekle sadece böyle bilimsel olsun, eğitici olsun dediğiniz zaman çok fazla işi küçültüyorsunuz. Amerika'daki en büyük podcastler aslında radyo programları, haber programları, eğlence, stand-up gibi daha geniş insanlara ulaşan konseptler. bunda kulaklık teknolojisinin, çeşidinin, kalitesinin ve böyle biraz da dizaynın etkili olduğunu da düşünüyor musun? Podcast'in popülaritesinin artması. Ben çok esas faktör olarak iyi içerik derdim. Kulaklık çünkü Walkman zamanında da vardı ve o zaman o kulaklıkları iyi Ama şık zannediyorduk. değildi ve rahat değildi. Ama o zamanlar iyi zannediyorduk. Hani iyisini bilmediğimiz için o zamanlar için. Mesela şu anki kulaklıklar da belki yeterince iyi değildir. Gelecek sene ondan sonraki sene bambaşka şeyler çıkacak. Apple'ın kablosuz kulaklıklarını çıkmadan bilmiyorduk mesela. Evet. Ben ona çok direndim. Evet. Böyle bir sürü insanda görüyorum. Evet. Simsar gibi geliyordu bana Evet. bu AirPod'ları takanlar. Efendim şimdi Çin'deki borsalar kapandı bilmem Evet. nereye bağlanalım filan. Geçen gün aldım bir tane. Evet, geçmiş olsun. Artık Dayanamadım yani Artık orada bu direnemedim. dünyadasın. Ondan sonra taktım. Aa dedim işte satan kadın şey diyor. Çok hafif bunlar, çok alışacaksınız. Evet. Şöyle böyle filan böyle. Şey de hani kablosuz kulaklık kullanıyorum ama Evet. biraz daha ağır ve bu Evet. arkadan ipli olanları Evet. kullanıyordum. Onun da hakikaten bir ensene değiyor. Seni Evet. böyle bir huzursuz ediyor hali de var. Ondan sonra ama dedim hiç kaybeden oluyor mu bunu? O dedi ki o kadar çok oluyor ki dedi. Çünkü kulağında olduğunu unutuyorsun dedi Evet. belli bir süre sonra. evet. Hafif olması ve işte ergonomisi itibariyle. Sonra bir işte onu taktım, müzik dinledim, bir şeyler yaptım, seyahat ettim, uçağa bindim, uçaktan indim, valizi aldım. Hep kulağımda o var. Evet. Ben de unuttuğumu fark ettim bu arada hani o aradan 2-3 saat geçince. Sonra da şeyi düşündüm. Herhalde dedim bu biraz daha küçülecek. Yavaş yavaş böyle hani çok basit bir implant gibi kulağımızın içerisine yerleştirecek bir Düşme riski olmayan. pirinç tanesi Evet. gibi yerleştirilecek ve artık hani geleceğin kulaklıkları bunlar olacak gibi Evet. düşünmeye başladım. Sen ne düşünüyorsun? Yani vücudumuza eklenen gadgetlar mı diyelim artık ona, health şeyleri var. Şimdi Türkiye'de Penti sütyene takılan health tracking şeyini, algılayıcısını geliştirdi. Özelliği de yıkanabiliyor olması. Evet. İşte sütyen diyor çünkü şimdilik herhalde kadın pazarı, zaten Penti kadın markası ağırlıklı. Sütyene takmışlar, senin nabzını ölçüyor. Ondan sonra belki bir iki fonksiyonu daha vardır. Telefonunla senkronize. Dolayısıyla işte oradan bir track ediyor. İşte uyku kalitene de bakıyordur filan falan. Böyle giyilebilir teknolojiler deniyor ya buna bir temel şeyde. Bir de enjekte edilebilir teknolojiler. Artık o implantı kulağımıza taktık, mercimek kadardı falan filan. Bunun geleceğini nasıl görüyorsun? Yani bir droid'e doğru gidiyor muyuz? Ya özgür olarak bu beni heyecanlandıran konulardan bir tanesi. Sen istiyorsun galiba Ben ya. Şöyle istiyorum. kafanın yarısını bir şey Daha iyi duymak, daha çelikle iyi kaplayalım, görmek, bir şey yapalım. Ha? daha iyi duymak, daha iyi görmek. Hani bir şey takacaksın ya da içeride bir şey olacak. Daha yukarıya zıplamak Evet, falan. evet. Hani böyle süper insan özelliklerini insanlar bu tarz teknolojilerle, hani bugün bile yapılanlar var mutlaka farklı farklı şekillerde. Bu beni bir kullanıcı olarak çok heyecanlandırır. Bir zamanı bekliyorum ben. İster miydin vücuduna böyle bir şey taktığını? İsterdim kesinlikle. Ne isterdin mesela? En çok görmek, duymak, zıplamak, koşmak, demiri bükmek, kol gücü ne isterdin? Bu Google Glass'ın vizyonunun gerçekleşmesi mesela bir 5 sene içerisinde, 10 sene içerisinde yani Gözümüzde internet kafamızda mi? çalışan, karar verirken bize bilgi sağlayacak data kaynakla bunu çalışılıyor. Belki 5 sene değil, 3 sene, belki 2 sene çalışılıyor. Hani böyle bilgi istediğin anda, istediğin şekilde. Bunun yapılmışı var işte Robocop, Cem Yılmaz'ın Evet, anlattığı. evet. Değil mi? Tarıyor böyle. Hatta çıplak gösteren gözlüğü falan da vardı onun şakalarında. Oraya geliyoruz değil mi? Evet. Hatta Elon Musk ne diyor? Robotlarla ve yapay zekayla baş etmenin tek yolu
insan potansiyelini ve kapasitesini arttırmak olacaktı. Evet. Doğru mu? Yani biraz daha böyle gelişmiş insan özelliklerine, süper insan mı diyelim artık ona, droid mi diyelim bilmiyorum. Girersek yani işte çipli hafıza, ondan sonra çipi upgrade ediyorsun da işte ne bileyim sana 5000 yıllık kadim bilgiyi yüklüyorlar işte Matrix'teki gibi ya da işte çeşitli filmlerdeki gibi. Ya da işte gözlerin işte ne diyelim Superman gibi uzağı görüyor. Kulakların bir köpek kadar hassas filan. Tabii öyle yaşanır mı? Bir keyif olur mu bilemiyorum ama. Başkası yaşadığı zaman senin yaşayamaman çok mümkün olmayabilir. Bir de o boyutu var ya. Ha, şimdi senin bir arkadaşın var değil mi? Evet. Adam saatte 200 kilometreyle koşabiliyor. Evet, koşmak bir evrim avantajıysa evet. Evet, sen ama oraya İstanbul trafiğinde gitmek zorundasın. Pek keyifli olmaz, haklısın. Peki son olarak bizim programımızı çok keyif aldım ben. Teşekkür ediyorum değerli vaktin için. PromoCube'dan bahsedecektik biraz. Aslında bir iki cümlede ondan bahsedelim. Ajansınız PromoCube. 4 yıl önce UM'in, IPG Grup, Makke'nin üstündeki değil mi? Evet. Onlarla birleştiniz. 4 yıldır bir network çatısı altında çalışıyorsunuz. Öncesinde bir 6 yılınız var yanlış bilmiyorsam. Evet. Bağımsız olarak. Ondan sonra da işte böyle bir birleşme yaşandı. Nasıl oldu bu birleşme ya da işte artısı ne oldu, eksisi ne oldu, sana ne kattı, şirketine ne kattı? Biraz bahseder misin? Biz PromoCube'u 2009 yılında ortağım Korhan Kurt'la birlikte kurduk. Ve o zaman aslında bir sosyal medya ajansının tanımı da yoktu. Biz sosyal medya işi yaptığımızı, yapıyor olduğumuzu çok bilmiyorduk. Bir teknoloji geliştirmiştik. Çünkü bir şirketlerin yapacağı kampanyaları böyle mikro site üzerinde değil, sosyal medya üzerinde yapsalar, fan kazansalar, tekrar tekrar yapmasalar deyip bir vizyonla aslında bu işe başlamıştık. Sonra okey güzel bir vizyon ama bizim sosyal medya sayfamız yok. Türkiye'deki büyük birçok sayfayı biz kendimiz açtık. O zaman moderasyonu biz kendimiz yaptık. Sosyal medya takip yazılımları geliştirdik. Ve sonra sosyal medya ajansına doğru bir evrildik. Ve sonra sosyal medyada dijitalle birleşti. Şimdi genel iletişimle birleşiyor tarzı. Böyle aslında yükselen bir trend ve iletişimde de hani sosyal medya dijital ayrımından ziyade sen de görüyorsun artık bunlar hepsi bir. Doğru, Sonuçta tabii. bir amaca 360. evet amaca yönelik doğru şekilde hizmet verme kapasitesi. Biz de PromoCube'u 4 sene önce şirketin tamamını IPG grubuna sattık. IPG işte UM, Makke'nin olduğu grup. Biz de grubun lead dijital dünyadaki ajansıyız. Grup içerisinde çalışmak benim açımdan özgür olarak bana çok öğretici yanları var. Çünkü böyle girişimci dünyadan geldiğin zaman işte finans, P&L yönetmek, şirket vizyonu konusunda ya da şirket kültürü birazcık daha daha rastgele çalışmak ya da daha çünkü doğuştan bir yönetici değilim. Yöneticilik için de aslında öğrenmek gerekiyor. Tabii. Hepimiz için bir fırsat gerekiyor. Bir aslında network ajansında bu kurumsallığı, şirket yönetmeyi, finans yönetimine gibi kaslarımı geliştirme şansı Büyük bir buldum. bilgi birikimi var. Evet. Bunu da ister istemez sana aktarıyorlar değil mi? Evet, Sen de tabii öğrenmeye çok açık bir insansın. Peki bir girişimcilik tarafın da var senin. Bugüne kadar ne gibi girişimlerin oldu? Yani Hüsnü Özyeğin'in bir lafı var. Bana başardıklarını değil de beceremediklerini anlat ki oradan daha çok öğrenmişsindir falan diyor. O da öyle çok deneyen bir adam. Yani ne gibi girişimin oldu? Battın mı, çıktın mı? Kazandın mı? Ne oldu? Nedir? Bir anlatır mısın biraz? Girişimcilik dünyası dediğin gibi bu bir öğrenme yolculuğu ve denedikçe öğreniyorsun ve daha fazla öğreniyorsun. Orada iyi yaptığım işler de var, öğrendiğim işler de var. Ben biraz öğrendiğim işlerce bahsedeyim. Mesela bir tane çok ilginç restoran işine bir ortak oldum. Chop Story diye bir sağlıklı yaşam restoranının ortaklığından bir tanesi oldum. Mesela o benim için bir öğrenme macerasıydı. Bu HoReCa işini, restoran işini öğrenmek, müşteri deneyimini öğrenmek. Ama diğer taraftan da o işi biz çok fazla yürütemedik. Çünkü daha hani
ihtiyaç duyduğu sermaye yapısı daha farklı büyüme imkanı olması gerekiyor. Bir de aslında girişim dediğin şey talebe cevap vermekle ilgili bir şey. Talebe senden daha iyi cevap verenler, daha hızlı koşanlar falan olabiliyor. Chop Story yani restoran deneyimi benim öyle bir öğrenme deneyimim oldu. Onun dışında yine eskilerden sağlık turizmi alanında güzel bir iş yaptık. Sağlık turizmi biliyorsun bence şu an Türkiye'nin de en büyük büyüme alanlarından bir tanesi. Evet, evet. Benim de orada bir yatırım olmuştu Evet. zamanında. Lookingcare.com diye. Evet. Hala portalı açıktır ama biz Evet. tabii çok ilgilenemiyoruz. Evet. Senin Ben de işin nasıldı? klinikexpert.com. O da Klinik büyüdü Expert. ve güzel bir iş haline geldi. Devam ediyor mu o iş? Şu an ortağım devam ettiriyor. Peki Özgürcüm, şimdi genç arkadaşlar da bu kanalı çokça izliyorlar. Güzel yorumlar da yazmaya başladılar. Demek ki bir interaksiyonu da yaratmaya başladık. Onlardan tabii rica edelim. Bizi yorumlarıyla beslesinler, devam etsinler. Şu an reklamcılığa, pazarlama iletişimine ya da dijital iletişime adım atmak isteyen genç insanlara bir önerin var mı? Ne dersin? Bir Özgür Alaz olarak ne önerirsin? Öncelikle hani yaklaşık 50 dakika bu programı izlemiş olacaklar ki bu bölüme geldiler. Ben izledikleri için öncelikle teşekkür ederim kendilerine. Evet, teşekkür ederiz. Öncelikle bence çok olumlu olsunlar çünkü bizim dünya çok hızlı değişiyor. Şu an önümüzdeki 1-2 senede yaratılacak bilgi, kullanacağımız bilgi hani yeni olacak şey, yeni teknolojiler olacak, yeni bilgiler olacak. O yüzden şu an bir noktada başlamak hani gerçekten çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bu konuda ilk benim tavsiyem aslında böyle bir yetenek geliştirmek. Yetenek geliştirmek böyle satılabilir yetenekler ve bizim avantajımız bu satılabilir yetenekler hem Türkiye'deki şirketler hem yurt dışındaki şirketlere satılabilir yetenekler. Örneğin Google'ın data stüdyosu var, onu bilmek. Zapier gibi entegrasyon yazılımlarını kullanmak. Yazılım dilleri bilmek evet, bir kere, ya öyle mi? Datayı kullanmak. Data kullanmak. Data görselleştirmek. Yani ben hani satılabilir hangi servislerim var? Hani data görselleştirmeyi biliyorum. Bu data görselleştirmeyi yaptım. Data data analizini biliyorum. Yani çok Servis deyip biraz kafa karışıyor. Yetkinlik diyelim mi yetkinlik ona? desek daha iyi. servis Çünkü deyince sanki bir kurum ajans gibi oluyor. değil de Bir birey ne yapabilir? Yetkinlik geliştirebilir. Evet. Dijital yetkinlikler geliştirmek. Çünkü dijital dünyayla biz böyle yaptığımızın 10 katını çok daha kolay şekilde yapabiliyoruz. Tabii. Trendleri görebiliyoruz. Dünyanın bilgisine ulaşabiliyoruz. Yetkinlik geliştirmekte hiç Geri durmasınlar, çalışsınlar. geri durmasınlar. Yani artık herhalde bu yakın dönemde de gelecek vizyonlu söyleşilerde bunu çok duyacağız. Dataya hakim olabilmek, algoritmalardan anlamak, biraz bu işlere kafa yormak, yetkinlikleri geliştirmek. Bahsettiğim programları bilmiyorum açıkçası. Evet. Ne dedim? Bir daha söyler misin? Google'ın data stüdyosu var. Data stüdyosuna evet. Bu mesela bizim sektör için muazzam bir araç. Evet. Ya da daha basit bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela geçtiğimiz yıl kendime bir projeyle başladım. TED'li 21 gün diye. 21 akşam boyunca, 21 TED gün Talks boyunca her gün bir TED izleyeceğim ve onu ben devam ediyorum. Bravo, çok güzel. Ve şimdiye kadar baktığın zaman 500 kadar, 600 kadar TED konuşması izledim. Ve her konuyla ilgili bilgi abartı oldu ama birçok konuyla ilgili bir öngörü, bir içgörüye sahip olma şansı yakaladım. Yani sonuçta, evet. Bu yüzden aslında şunu öğreneceğim, bunu öğreneceğim demek yerine bunu bir böyle yolculuğa dönüştürmek, bir ajans bakış açısıyla bunu bir konsepte dönüştürmek. Mesela TED izle değil, işte TED'le 21 gün, her gün bir tane TED izleyeceğim ve bunu yazacağım demek. Hani bunu bir oyuna dönüştürmek bence öğrendiğin şeyden zevk almak, öğrendiğin şeyi oyuna dönüştürebilmek, öğrendiğin şeyi ana dönüştürmek çok daha süreklilik sağlayacaktır. Süper, çok güzel bir öneri. Özgürcüğüm çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetin için, bu güzel an için. RYD ekrana bilginle, paylaşımlarına değer kattın. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, bir RYD ekranın daha sonuna geldik. Diğer programlarımızda yeni konuklarımızla görüşmek üzere. Hoşça kalın.